için kusura bakmayın. Affınıza sığınıyorum beklettiğimiz için. Benden kaynaklı, eee, ve sevgili İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat'la beraberiz bir yayında daha. Sizleri beklettiğimiz için tekrar kusura bakmayın diyorum. Evet dostlar, magazin dünyasında yaşanan ilginç gelişmeler ve bütün Türkiye'yi aynı zamanda dünyayı sarıp sarmalayan, adeta, eee, bir ateş topu gibi gündemin ortasına düşen bu, Amerika'daki maalesef çok çirkin olayla ilgili de konuşacağız ve onun yansımalarını Epstein belgeleriyle ilgili ve Türkiye ile alakasını, Türk çocukları, kayıp Türk çocukları. Kimle beraberiz? İpek Canbulat'la birlikteyiz. İpek Evet efendim. Canbulat, Hepinize hoş hoş geldin. geldiniz. Çok iyi akşamlar diliyorum. Bilal abicim merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, sen nasılsın? Seni görmek çok Ben güzel. de teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Bugünkü gündemdeki konuları bana atmışsınız. Çalışmalarını yaptım az çok. Tabii ki, kendimden de katacağım konular olacak ama tabii ki söz hakkı sizde. Hangi konuyla başlayacağız bilemiyorum. Siz söylerseniz ben devamını getireceğim size. Bu arada bütün Estağfurullah. takipçiler, dostlar, arkadaşlar, izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftiyle başlayalım. Yumuşak bir giriş yapalım. Sen çok seviyorsun biliyorum Beren Saat'i de Evet, çok Kenan Doğulu'yu da. Kenan Doğulu'yla gençken de böyle bir yakınlaşma falan oldu mu? Bir şey oldu mu? Kaan Bey Evet, duymaz. Kenan'ın dedesi, benim Kaan Bey. babam asker, dedesi de albaydı. Evet. Ordu evinde Dolayısıyla mi tanıştınız? ordu 18 evi değil, yaşındayken. askeri kamplar vardı. Evet, evet. Dolayısıyla Ama nasıl şey tarafında. biliyorum ya? Nasıl bir Ya, asıl vallahi helal asıl olsun. evet. Askeri Anlat. kamp vardı. O zaman askeri kampa gittiğimiz zaman onunla birlikte hiç unutmam böyle killerden, gemiler, tanklar falan yapardı o. Ben de ona özenirdim. İşte vazolar, fanuslar, bir şeyler yapardım. Çok eski çocukluk arkadaşımdır. Çok da kendisini severim. Babasından da gitar dersleri alırdım o zaman. Bakırköy'de, bir okulu vardı. Bilmiyorum anımsadınız mı yıllar Bilmez önce? olur muyum? Yurdaer Doğulu'nun Bakırköy'deki Evet, ona yerine giderdim. röportaj Evet. için gitmiştim ben. Babasıyla röportaj yapmıştım. Ben o zaman 18 yaşındaydım ve gazeteciliğimin ilk senesiydi. Rahmetli hayattaydı. Ondan birkaç sene sonra vefat etti. Erken vefat etti. Sen oraya gidiyordun demek. Yurdaer Doğulu'nun o Tabii Bakırköy'e kurs evet, verdiği babasından yere. ders alıyordum. Evet, oradan gitar dersleri alıyordum çok eskiden 16-15 yaşındayken. Kenan da çocukluk arkadaşımdı. Bir dakika. Dedesi de zaten Bir dakika. Bir babamın, dakika. komutanıydı. Bir dakika. Çocukluk arkadaşım derken nasıl arkadaşlık? Nasıl Normal arkadaş? normal çocuktum o zaman 11 yaşındaydım. Ha, 11 yaşındaydın. Evet. Kenan, çok efendi bir çocuktu. Çok sessiz, sakin bir çocuktu ama Mülayimdi, abisi de bir o kadar öyleydi. Haza beyefendiydi. Bence 2 Ozan kardeş, anne baba çok iyi yetiştirmiş. Derli toplu bir aile. Çocuklar da öyle yani. Ozan Doğulu. Peki, sen Bakırköy'de yaşadın mı ki onlara Evet, ben yakın? Ataköy Lisesi mezunuyum zaten. Vay! Ortaokulu Ataköy Çavuşoğlu Lisesi. Koleji'nde okudum. Sonra Ataköy. Vay! Benim çocuklarım da Çavuşoğlu Koleji'nde okudular. Evet, ben oradan mezunum. Ortaokulu orada okudum. İlk Liseyi de eşimden. Ataköy Lisesi'nden bitirdim. Orada bitirdim. İlk Ataköylüyüm, eşimden. öyle söyleyeyim. Hatta, sınıf arkadaşlarım da böyle önemli insanlar vardır. Eski, Aylin Kotil'i bilir misiniz? Şişli Bilmez Belediye miyim? eski Bilmez eşi. miyim? Tabii Aynı Aytekin Aylin. Kotil'in kızı değil mi? Evet, Aytekin Aytekin Kotil. belediye başkanıydı babası o zaman. İstanbul Doğru. Belediye Başkanı'nın kızı Evet, evet, Aylin Kotil. evet. Sen de eski toprak sayılırsın. Ya pardon, özür dilerim. Yaşından bana Yok ne ya? Yaşından bana ne? Genç ve güzel bir ya Bilal hanımsın. abi, Genç yayın ve 3 güzel. dakika önce 33 kişiydi. Bir anda 182 oldu. Lütfen yayını tıklayın ve rica ediyorum lütfen paylaşalım. Oldu mu? Merhabalar, merhabalar Nerida. İpek Canbulat'la birlikteyiz. Ünlü Evet, astrolog. sormak istedin Kenan Doğulu ve, Beren Saat'le alakalı. Kenan Doğulu'nun baktığım zaman, eee, şimdi ben burçlarına baktım da oradan doğum tarihi sanki, İkizler Burcu gibi gördüm. Yanılıyor muyum? Bir bakar mısın? Bir teyit etmek istiyorum ben.
Caner, Ya bu burada mı filmlerden Caner? bu dolunaydan dolayı kafam bir alabora. 3-4 gündür hiç iyi değilim. Bu dolunay beni çok etkiliyor. Daha gelmeden 48 saat önce benim beynime vuruyor. Bir de ben Boğa burcuyum. Toprak gruplarını çok etkiliyor. Özellikle bu seferki dolunay Caner, Aslan Ümran burcu burada, Caner burada. Peki. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Değerli moderatörlerim. Sevgili Caner özel abonem aynı zamanda. İzmir Karşıyaka'dan kendisi. Caner ve Ümran iki çalışkan moderatörümüz var. Evet, 31 Mayıs 1974 Evet, Kenan söylediğin Doğulu. doğru. İkizler burcu. Doğru, evet doğru. Beren Saat'e bir bakabilir misin? Sanki o da balık gibi aklımda. Ona bir bakabilir misin rica etsem? Bakarım. Beren Mart Saat. Beren olabilir o. Saat. Beren Saat 26 Şubat Tamam 1984. doğru. Şubat, Mart gibi dedim işte. Şubat, Mart. Balık burcu o da. O da balık Kovadan burcu. bir Ve balık burcu. bunların tanışma yıl dönümüydü önceki gün. Kenan Beren'i methediyor. Beren kocasını methediyor sosyal medyada. 2012 yılında tanışmışlar. 14 Evet, 14 sene oldu. 2014'te Los Angeles'ta Malibu sahilinde evlenmişlerdi biliyorsun. evet. Çok Sonra bir romantik ara bir ayrı şekilde. kaldılar. Nazarlar oldu. Bunların ilişkilerine bir sıkıntılar oldu. Ondan sonra ayrıldılar. Tekrar bir araya geldiler ama ben bunların doğum haritasını incelediğim zaman Evet, baktığımda Kenan Doğulu'nun evet, İkizler Burcu çok sosyal aktif bir hayatı ama maalesef 8. evinde bir boşluğu var. Yani o boşluk onun aslında o çocuksu kalbinden kaynaklanan negatif enerji eksikliği. Yani diğer insanların onların evet. evliliğinde ya da mutluluklarında gözünün olduğunu gösterir. Yapma Eee, ya. İnsanlar tabii mu var? gözünün. Beren ise kendi hâlinde mülayim bir kız. Ben bunları birbirlerine yakıştırıyorum. Bir ömür boyu hep mutlu olsunlar ama ben bu evliliğin yanına bir tane de bunların aşkını sembolize eden bir bebeklerin olmasını çok isterdim. Sormadım, çünkü rencide etmek istemedim. Bazı böyle magazin programlarında ya da, işte, magazin sayfalarında yorumların altına da yazdığımda, incinsinler istemedim. İyi Ama ya. biliyorum ki Kenan'ın, benim jenerasyonumdandır. Gerçi Kenan benden küçüktür yaşça ama benim jenerasyonumdur. Öyle mi? Ama Bir dakika, biraz daha bir genç. dakika lütfen. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Ben Kenan'ı senden büyük zannediyordum ya. Küçük mü senden yaşça hakikaten? Yemin ederim küçük. Ben 55 yaşındayım ben. Kenan benden nereden baksan Bilal abiciğim bir, eee, 3-4 yaş falan küçük. Öyle biliyorum yani. Yani oyun oynarken o çocukluk yaşlarınızda sen 11 Erkekler yaşındaydın. tabii ille bir şeyler yaparken genelde tanklar yaparlar. Erkek şeyleri, objeleri yaparlar. Çünkü onların figürleriyle kadınların beynindeki yani biz, kız çocuğu olarak beynimizdeki sembolize farklı. Bebek yaparız. Oyunlarımız farklı. Dolayısıyla benden küçüktü ama bende biraz herhâlde erkeklerle çok böyle, benim bütün arkadaşlarım erkekti. Dolayısıyla ben kızlarla çok anlaşamam ve hâlâ da anlaşamam. Neden bilmiyorum. Erkekleri kendime daha yakın görüyorum. Daha iletişim kurabiliyorum. Çünkü kadın ve kız milleti hem haset hem kıskanç. Kız kıza arkadaşlık yaptığın zaman mutlaka zarar görürsün. Ama küçük yaştan başlamıştı bende bu durum. Dolayısıyla ben erkek arkadaşlarımda hiç zarar görmedim. Hepsi de benim kankalarımdı, kardeşlerimdi. Hep öyleydi. Hep de öyle kalır. Caner diyor ki baktı hesapladı. 51 yaşında Kenan Ama Doğulu benden diyor. küçük işte söyledim ya. Benden 3-4 yaş küçük dedim. Senden Doğru. küçük. Peki onlara o zaman mutluluk dileyelim bundan sonraki hayatlarında. Teşekkür ederim Biloncuğum. Sağ ol. Hadi Çocukları olsun diye çok uğraş verdiler. Çok uğraş verdiler. Ama nasip olmadı. Bundan sonra olur mu bilmiyorum. Artık Beren'in de bayağı yaşı teşekkür ederim ilerledi. Osman Beyciğim, sağ olun. Yaşımı Allah gösteriyorum maalesef. Hiçbir botoks yok, suratımda, hiçbir estetik yok. Ben doğal hâlimle, ben insanların da böyle olmasını istiyorum. şuranda bir şey Estetiğe var karşı gibi. Şuranda bir şey var gibi sanki böyle bir parlaklık var gibi. Bir dakika, neremde? bir yaklaşsana. Bir dakika. He, ne sürdün oraya? Bir şey yani böyle çekme mekme bir şey yaptırmadın değil mi? Ay, suratım şu anda ne çekmesi Bilal abi, yemin ediyorum öyle bir şey He, yok. Baksana yok botoksum mu? bile yok. Bak al, hiçbir şey yok. Hiç. He. Yani sanki o tarafta böyle bir gerdirme falan yok değil mi? Hiç yok, Yaptırmadın. hiç yok. Hiç. O kadar büyük bir astronomik rakam istedi ki doktor. Yani Ha, o rakamı gittin yani bak herhâlde bir biliyorum. sene çalışmam lazım. Şebnem biliyorum yani anlıyorum, biraz anlıyorum. Orada işte gittin doktora, çok para istedi. Sen bir şeyler yaptın kendi kendine. Ne Hiçbir şey yaptın? yapmadım diyorum. Suratımda bir şey yok ya. Yaşlı bir insanım. Yani Ya 50 küsur. estağfurullah. Yaşlı değil ya. İpek yaşlı mı? Yok.
değil diyor Şebnem de. Teşekkür ederim. Belki boyum kısa, küçüğüm, tefeyim ondan Ya gösteremeye. estağfurullah, senin kalbin büyük, öyle deme ya, Çok teşekkür vazgeçtim. ederim Bilal abicim. Sağ ol, var ol, Sen de eksik olma. sen Nerede de kalmıştık? Kenan'la evet, Beren'in eğer gitti, gerçekten gitti. hayatlarıyla alakalı bir şeyler Ha, söylemek istiyorsak, nazar değiyor kıza. bir Evet, dakika. evet, kamerası İstiyorsak kapansın dedi diye birisi beddua etti. Neyse ki açıldı, evet. Buyur. nazar oldu. Farkında mısın? Nazar oldu, olur, olur, olsun. Olsun, olsun, Ya ne çatlasınlar. olur artık yani 3-4 gündür zaten iyi değilim. Bu dolunay beni mahvetti, Ha, mahvetti. anlatsana, anlatsana. Telefonda bir şeyler söylüyordun. Ne oldu? Ne yaptı? Bir anlat Ya Allah aşkına. Bugün ne de bir oldu ben dün anlatayım. Dolunay gelmeden önce 2-3 gün önce kadar benim bir evet. anda bir başım ağrıdı. Bir karamsarlık, İyi bir dinleyin, mutsuzluk iyi oldu. dinleyin, iyi dinleyin. Astroloğun başına gelenler. Evet, lütfen anlat. Evet. Ondan sonra 35 yıllık Bağdat Caddesi'nde oturan müteahhit bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım. Gerçekten dedi ki İpekçim dedi sana İsmi gelmek neydi? istiyorum. İsmi neydi? Ahmet ismi. Ahmet. 35 Bizim yıllık eve geldi. arkadaşın. 35 Evet, yıllık. 35 senelik arkadaşım. Müteahhit. Baraj müteahhiti kendisi. Baraj müteahhidi. Evet, geldi. Fakat o gün de ben 24 saat temizlik yaptım. Temizlik hastasıyım. Çok yoruldum, bileklerim ağrıyor. Çünkü ben bu aralar kilo aldım. Bileklerim çok ince. Bağdat Biraz Caddesi'ne da geçtin mi? Sen evine geçtin mi? Oradaki evine yo Çınarcık'ta. hayır değil. Ben şu an misafirlikteyim. Yok, 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 yok. Şimdi temizlik yaptım dedin ya. Bağdat Hayır, bu Caddesi'ndeki evinde. yazlıkta oluyor. Yazlıkta onu davet ettim. Eve davet ettim. Gel bana. Yazda. Tamam. Evet. Tamam mı? Ondan sonra neyse bu geldi. Fakat, ben biliyorsun, şeyden hiç hoşlanmıyorum, yani, böyle bağımlılıklardan, alkol bağımlılığı vs. sevmiyorum, yani, her şey dozunda olmalı. Bir yere gittiğin zaman sosyal içici olursun, bir bardak yanına alırsın, içersin. Dağıtmazsın, insanlara zarar vermezsin, sakin olursun. Evet. Bu bizim eve geldi. Ben de eşimle birlikte tanıştırmıştım, arkadaş yaptım bunları. Her neyse Kaan'la sohbet muhabbet ederken filan, ay bir bakıyorum Bilal abi yeni temizlikten çıkmışım, her yerim ağrıyor. Yerlerde, evde normal geçirmiyorum. Mutfakta yerlerde sigara izmaritleri. Allah Allah. Ondan sonra bir bakıyorum içeri bir giriyorum kristal bardak, parçaları kırılmış yerlerde. Benim Ya biliyorsun bu 2 arada köpeğim var. kocanla Köpeğim beraber onlar benim ama evlatlarım gibi. Kaan niye bu müsaade etmiyor ortalığı temiz kalmasına? Niye Bilal müdahale? abi bir anda bir fenalaştım ben. Bir negatif enerji geldi üstüme. Herhâlde dedim bu dedim dolunaydan dolayı. Ama o gün içerisinde Kıbrıs'tan 3 tane arkadaşımın kalbini kırdım. İnsanlarla kavga ediyorum. Allah'ım ya Rabbim nedir bu diyorum başıma gelen. Bu nasıl bir şeydir? Korkunç kötü hissediyorum kendimi. Evet. Neyse öyle oldu böyle oldu derken 35 yıllık arkadaşımla çok uzatmak istemiyorum. Kavga ettik ve evden kovdum. Ne? Resmen 35 yıllık arkadaşımı evden kovdum ve Evde hayatımdan komple attım. baraj müteahhidi Ahmet'i evden kovdun. Kovdum. Allah Kovdum evden Allah. kovdum adamı. Ya Gerçekten seni kovdum. gezegenler çarpmış seni Ama ya. Bilal abicim gezegenler beni etkiledi değil. Ben zaten Boğa burcuyum. Çok çabuk etkileniyorum. Toprak grubu olduğum için Evet. gökyüzü beni çok etkiliyor bu dolunay. İnanılmaz Ya etkiliyor. Daha yazık, yazık gelmeden vuruyor Ahmet'e beni. ya. Ve ne yapıyorum biliyor Evden musun kovmuş dolunay? o baraj müteahhidi 35 yıllık arkadaşını Bağdat Caddesi'nde. Hiç umurumda olmadı. Kovdum. Bir de utanmadan beni arıyor bugün. İşte sen Barışmak böylesin, sen şöylesin, beni evden kovdun vs. Dolunayın etkisi var demedim. Affedersiniz. Çünkü yiğitliğe, pislik sürdürmek istemedim. Biraz da merhametliyim. evet. Evden kovduğumda da inanılmaz yağmur yağıyor ve hava -2 dereceydi neredeyse. Siz de bilirsiniz 2 gün önce Of. korkunç bir soğuk vardı. Şemsiye Fatih de vermedin adama. cenazesinin olduğu gün. Şemsiye de vermedin gönderirken. Hiçbir şey vermedim. Hayatımdan attım çünkü dolunayın en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Ne? Size Satürn gibi bir ders verir. O Özellikle ne? dolunay Aslan burcunda olduğu için bana en Evet, büyük dersi verdi. Dedi ki, evet, masanda oturttuğun, masalar açtığın, sofralar kurduğun yahut da evet. yatağını açtığın, evini açtığın, beslediğin, ona servis hizmet verip manevi emeğini bölüştüğün bu insanı artık hayatından atmanın zamanı geldi dedi. Kim Sebebi dedi? vardı. Kim Sebebi dedi? vardı. Kim Durduk dedi? yere değildi. Kim Ne dedi bunu? Bunu kim söyledi? gökyüzü söyledi bana bunu. He, konuşuyorsun. Evet, gökyüzü bana söyledi. Dedi ki Evet. atman gereken insanlar var. Özellikle bunlar. Zaten Gökyüzüyle dediğim gibi konuşuyorum dedi. dolunay bize bir ders verir. Yani o dolunayın gelmesi benim bir başımda ağrı. Mutlaka dolunay gelmeden 3 gün önce ben bir transa geçerim. Peki Bakalım bu gökyüzü ayda hayatımdan kimleri atacağım derim. eyvah eyvah. Gökyüzü peki Ahmet diye isim de verdi mi sana? Baraj Hayır canım müteahhidi öyle Ahmet. yok. Hayır canım tesadüf kim olursa o. Telefonda konuştuğum biri olabilir. Bir danışanım olabilir.
Hiç önemli değil. Çok sevdiğim arkadaşım olabilir, dostum olabilir. Kan bağım birisi olamaz bu. Annem, babam, evladım gibi Bak, birisi olamaz. hacamat Ama yaptır çok iyi gelir diye. Hacamat iyi gelir mi sana senin bu ben kime? inanmam Ya açıkçası. Ümran'a İnanıyorum. diyormuş be. Ümran'a diyormuş. Ümran'la konuşuyormuş. Peki sana ne iyi gelir hayatım? Bu kötü bir şey bu Yo, bana söylediğin. ne iyi gelir? Bana iyi insanlar, pozitif insanlar, mutlu insanlarla gezmek, onlarla bir şeyler paylaşmak. Ben çünkü hiçbir zaman kalbimi bozmadım. Her zaman iyi insan oldum ben. Fedakar, verici, bonkör, paylaşımcı. Benim Evet. hayatımda zaten evrene ben bu özellikle geldim. Yani Allah tarafından bana verilen en büyük özellik bu. Benim enkazım bile Heh, küllerimden yeniden yaratılışımdır. duyuyorsun değil mi? En kötü Enkazın. enkazım bile. Çünkü ben kendimi enerjilerle yeniler, tekrardan kendimi eskisi gibi ortaya Dur, atarım. dur, dur, dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen enerjilerle yeniler filan dedin. Başka bir boyuta geçtin sen. Ben senden korkmaya başladım hayatım. Niye korktun Ya onu anlayamadım. Ya ne bileyim ben, gökyüzünden haberleşiyorsun. En yakın 35 yıllık arkadaşını evden kovuyorsun. Bilal abicim, Filan. bu Allah tarafından bana verilen bir şeydi. Tabii ki kovmam gerekiyordu o gün. Kovmam gerekiyordu ve kovdum. Bu kadar zor bir şey değil. Hayatımdan çıkması gerekiyordu. Neden mi? Orası da özeli bana kalsın. Çünkü o arkadaşımın bana faydalı olmadığını, kendisi mutsuz olduğu için iş dünyasında benim de mutsuz olmam gerektiğini, evli olduğum için evliliği kıskandığını, bana ayrı eşime ayrı konuşup evlilik olayı içerisine girip bir defa günahkar oldu o. Günahkar. O özel Günah. mevzuları bilmiyorum tabii ama, O eşin senin yüzden eşin. dolayı çıkması gerekiyordu. Ben de çıkarttım yani. İnsanlar artık birbirlerinin evlerini, paralarını, arabalarını kıskanmıyorlar. İnsanlar birbirlerinin mutluluğunu kıskanıyorlar. Bu durumdalar yani. Evli misin, mutlu musun, işte huzurlu musun, hayatında işte çocuğun var mı, ailen nasıl ya da seviliyor musun? Bunları kıskanıyor insanlar. Artık insanlar birbirinin parasını, pulunu, malını, mülkünü kıskanmıyor. Peki sana Dolayısıyla şimdi bu insanları hissediyorum, hayatımdan olduğu gibi komple atıyorum ben. Peki canım. Peki, Barajlar Kralı Ahmet Bey, pardon, Baraj baraj müteahhidi Ahmet Bey'e geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş Dilek olsun geldi. hayatıma. Eğer sizde varsa Bilal abi, size de söylüyorum. Evet, Gerçekten hayatınızdan atmanız gereken birileri var ise yahut size mutsuzluk veriyorsa evet. hiç belli bir yaştan sonra kimseyi çekmek zorunda değilsiniz. Kapıyı kapatırsınız, Bak bana ne görüşmezsiniz. dedi? Anında her Yaşlısın, yerden engelliyorum. yaşlısın diyor bana, yaşlısın dedi. Bu arada Estağfurullah, bana da öyle bir laf şey geçti. söylemedim. Belli bir yaştan Haddime değil. sonra dedin. Haddime Belli değil. bir Hayır, yaştan. öyle bir şey Estağfurullah. söylemedim. Her zaman Peki, saygı duyarım. peki, estağfurullah. Dilek Şenyurt geldi. Hadi ona merhaba diyelim. Almanya Dilekçe merhabalar. Frankfurt'tan. Dilek Öncelikle hoş geldin. Yalı'dan var benim arkadaşım Zehra. Ona selamlar gönderiyorum buradan. Zehra'ya da selamlar. Dilek Evet, Şenyurt. Caner benim, Ümran'ım benim. Hepinizi çok öpüyorum. Tabii ki bu yayında çok değişik şeyler anlatacağım. Ah, 2-3 evet. gündür mahrum kaldım. Tam da Fatih Yürek'in ölümü ve vefatı benim yani bu dolunay dönemine denk geldi ve yayınımız yoktu o gün. Sanıyorum Arzu Hanım'la ve Onur Akay'la yaptınız yayın. Ben tabii Onur'la yapamadık ya. Onur'u kim bulmuş? Onur'u cenaze yapamadık. sonrasına kaldım ama konuşacağım çok önemli konular var. O yüzden dolayı yayın sonuna kadar, bunları konuşmak istiyorum ben. Tamam. Ama tabii öncelik sizin konularınız. Sonra Estağfurullah. ben biraz anlatacağım konular var. Bu Fatih Yürek'in cenazesiyle alakalı, kendisiyle yapılan yorumlarla ilgili, aynı zamanda onun aleyhinde mi desem, hakkında konuşulan şeyler yahut da, Fatih'in ortak dostlarının, eee ne kadar çevresinin kötü olduğuna dair aldığım duyumlar, bu insanlar hakkında biraz yorum yapmak istiyorum Tamam. açıkçası. Soru cevap gidelim. Şimdi, Evet, Dilek'e bir cevap, merhaba diyeyim. Dilek Şenyurt, özel abone, Nur Hayat Hanım demiş. A, merhabalar. Frankfurt. Frankfurt, Almanya'da. Öner demiş ki Onur abi bizi sürekli ekiyor. Onur çok yoğun çocuklar. Onur çok yoğun. Çok yoğun ya. Onur'la ben Niye? girdim. Bana Onur, Bilal abi dese ki gece 2'de yayına gir, ben hazır nazıra her an girerim. Bu sağ ol. arada hepinizden özür diliyorum. Çünkü uzun bir yoldan geldim şu anda Bağdat Caddesi'nde bir arkadaşımın evindeyim. Dolayısıyla böyle eşofman gibi giyindim. Hiç Kimin biliyorsunuz evinde olduğunu da şıkır biraz şıkır. sonra ortaya çıkarırız biz senin. Bu arada Onur Akay'ın cenazesi oluştu aniden. Başı Amcasının sağ olsun Onur'un. amcasının eşi vefat etti. Tam yayın yapacağız. 2 saat önce telefon açtı yayından. Bilal abi dedi, şimdi dedi yengemin vefat haberi geldi dedi. Ne olur beni affet. Canım İşte benim. ne yapacaksınız? Yapacak hiçbir şey yok ki. O yüzden yapamadık. En son cumartesi günü yayını. Peki, şimdi çok merak ediyorsunuz, kimin evinde? Bunu yayını kapatana kadar tahminlerinizi alacağım.
tahmin edin bakalım. Çok ünlü bir sanatçının evinde olduğunu söyleyeyim. Bu kadarını söyleme hakkım var. Neyse, Evet. bunları söylemek iyi bir şey değil. Konumuza gelelim biz. Geliyoruz. Ünlü Geliyoruz, bir dakika. Soru cevap gidelim. Tamam. Şimdi Fatih, rahmetli Fatih Ürek'in vefatıyla ilgili Rahmetli Fatih benim 35 yıllık çocukluk daha arkadaşımdı. sormadan bak Şimdi hemen Fatih konuyu çok temiz biliyor, kalpli, iyi konuyu yürekli bir biliyor. çocuk. Bu şaka Evet, değil. Benim çok samimi arkadaşımdı. dinliyorum. Biz kendisiyle Çınarcık'ta bir plajda tanıştık. Dolayısıyla arkadaşlarımızla böyle ben Kıbrıs'ta olduğum müddetçe gelir konserlere, görüşürdük. Sürekli iletişim halindeydik. Hatta en son beni Bodrum'daki evine davet etmişti vesaire. Fatih çocuk ruhlu, gerçekten hiç kimseye zararı olmayan, dünya tatlısı ve çok iyi niyetli bir insandı. Işıklar içinde, nurlar içinde yatsın, mekânı cennet olsun arkadaşımın. Fakat Fatih'in aleyhinde ve arkasından söylenenler özellikle ve aynı zamanda onlara ben tabii ki katılmıyorum. Neden? Ben çünkü bir ölünün arkasından konuşmayı, bilemiyorum, bana pek uygun bir şey değil. Çünkü ölünün arkasından bizim dinimize göre de konuşulmaz. Zaten artık kara toprağın altına girmiş. Bu saatten sonra bize helalleşmek yakışır. Anlatabiliyor muyum? Konumuz o değil. Ama ben sonradan düşündüm ki, vay be dedim Fatih. Sen kimlerle arkadaşlık yapmışsın? Yani Bodrum'da no name, ismi sanı olmayan, duyulmamış insanların bununla alakalı olarak yani gördüğüm kadarıyla şimdi ben bir uyuşturucu hikayesi çıktı ortaya. Farkındasın değil mi? Bilun Dohmen isimli bir kadın. Şu an Bilun Doğmen Bilun- bizi şu an izliyor. Alttan görüyorum ben. Bilun Doğmen yayına katıldı dendi. Gördüm orada. Evet, hoş geldiniz Bilun Hanım. Merhabalar Peki. Dilon, hoş geldin. Ama tabii ki bir üçlü konuşmak gibi bir şansımız olmadığı için ben buradan seslenmek istiyorum izleyicilere ve dinleyenlere. Şimdi bunun bir arkadaşı var. Dolayısıyla bu da Bodrum'daymış. Haluk Kunter adında. Bilun zaten şu anda yayındaysa alttan da yazar okursunuz. Bu insan yıllar boyu Bilun'un anlatmasına göre iddia olarak anlatıyorum bunu. Bu bir iddia. Fatih'i yıllarca tehdit etmiş. Yıllarca. Kim? Haluk Kunter mi? Haluk Kunter. Bilun buradaysan lütfen alttan yazar mısın? Haluk Kunter, evet. Sürekli Fatih işte bir resmini yakalamış Fatih'in. İşte sen de öyle içtin, sen de bunu içtin, sen de bunu yaptın. İşte seni söylerim, seni topluma rezil ederim, sen bir sanatçısın. Bana bir şey olmaz tarzında bir takım konuşmalar olmuş. Yıllar boyu Fatih'i tehdit ederek yıllar boyu Fatih'in üzerinden geçilmiş. Ama Fatih'i kimse niye tehdit etsin? Ya anlamadım. Şimdi ben burada bir dakika. Fatih Yürek önemli bir sanatçı. Bu yani kendisine niye tehdit ettiriyor ki? Yani Fatih bunu önler, önlemini alır. Fatih çok saftı. Bak ezan okunuyor. Ezanların yüzü su hürmetine. Çok iyi bir insandı. Nur içinde yatsın tekrar Evet, ama hepsine Fatih katılıyorum. tabii ki halka mal olmuş ve Hepsine yüksek ve katılıyorum. elit bir kesime hitaben bir insandı. Evet. Dolayısıyla o insanlara mahcup olmamak adına ve rezil olmamak adına bunu sineye çekip parasıyla yıllar boyu doyurmuş bu adamı. Ama sadece o değil ki. Öyle bir Bülent kalbi Hanım da vardı. doyurmuş bu Öyle bir bahsettiğim. kalbi vardı. Öyle bir kalbi vardı. Evet. Evet, Haklısın. öyledir, Fatih öyledir. Öyledir. Keza Bülent Ersoy da her zaman söylerim. Dünyada bu kadar eli açık, bu kadar bonkör, bu kadar fedakar, bu kadar verici. Yani benim hani dostum, arkadaşım, ablam, annem gibi sevdiğim birisi olarak konuşmuyorum. Ortadan görüyorum Ya onu. Bülent Ersoy'u bana mı söylüyorsun? Ben Evet, Bülent Ersoy'un ne evet. kadar vefakar, ne kadar dost canlısı, ne kadar yardımsever olduğunu çok iyi biliyorum. Bir gazeteci Aynen öyle. olarak. Bir defa Aynen öyle, son evet. derece vicdanlı, kul hakkından çok korkar, Allah korkusu olan insandan korkmayacaksın. Şimdi bu Bülent insan da bu Ersoy Allah'tan yıllar çok boyu korkar. hatta bir Bir kadın var. dakika, bir dakika. Bülent Heh. Ersoy için söyledin değil mi? Allah'tan çok Evet, Bülent korkar. Hanım için söylüyorum, evet. Ağzından dua eksik olmaz. Evet, hayatta eksik olmaz. Uçağa binerken bile. Tabii Hiç bu tabii. dünya umrunda değil. Tabii Uçakta tabii. bir kişi bile varsa Allah diye bağırır, öyle oturur uçağa. Evet evet evet. Evet, devam et Sonra Bilal lütfen. abicim, yıllar boyu bu bahsettiğim insan Fatih Üye'yi tehdit etmiş. Bilun Doğmen'in anlatmalarına, iddia üzerine konuşuyorum. Ama bazı bildiğim doneler de var. Mesela bu Dubai'den çanta ticareti yapan yıllarca Fatih Üre'ye Dubai'den o Çin pazarlarından uydurup 5. sınıf malzemeleri alıp satıp o çocuğun paralarını alan Ebru adında, bu hatta duydunuz mu bilmiyorum bu Ebru'yu. Dubai'li Ebru diyorlar. Valilci çantacı bu kadın. Duydum. Evet. Duydunuz mu? Evet. Fatih'in arkadaşıyım. Fatih'i çok seviyorum diyordu. Evet. Eee, Teşekkür ederim Seher. Sağ ol canım.
Meğersem Fatih değil, Fatih'in parasını seviyormuş. Çünkü bir ayakkabı alıyor $50'a. Bilal abi satıyor ayakkabıyı $1000'a. Aynı ayakkabıyı bana da sattı. İnan. Demet Nasıl Akalın ya? dedi getirdi bana. $100'lık ayakkabıyı bana $1100'a sattı kadın. Fatih'in giydiği ayakkabıyı mı sattı? Aynı ayakkabı derken Hayır canım, Fatih'in ayak numarasıyla benim ayak numaram bir değil ki. hayır, Ben şimdi nelerden bahsetmek istiyorum biliyor musun? benzerini. Bilal abicim benim bahsetmek istediğim konu şu. Bu Evet, Dubai valizci kadının vesilesiyle Bülent Hanım da bu Haluk Kunter denen adama defalarca yardımda bulunmuş. Bülent doğrudur. Hanım'a birisi Bülent demez, Han ekmeksiz kaldım, kiramı ödeyemedim, elektriğimi ödeyemedim. Nice ismini söyleyemeyeceğim bir sürü insanlar tanıyorum. Bütün elleriyle bir başkalarının vesilesiyle kendi adının bile duyulmasını istemez. Sevmez öyle reklamajları. Ondan sonra bu sevmez. kadına para verirdi, bu Haluk Kunter denen adama gönderirdi. Bu adam da yıllar boyu Allah Fatih razı Bey. olsun. Allah razı olsun. Evet. Evet, Allah bin razı olsun ondan. Allah birini bin etsin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne doğru duvar yıkılır ne de iyi insanlara bir şey olur. Ben buna inanıyorum. İyi kalpli insan, fedakar insan her zaman kazanır. Allah her zaman onların yanındadır. Bülent Ersoy sinirlenmiş. Sen yakın arkadaşsın, bilirsin. Kime sinirlendi? Neden sinirlendi? Ne Önceki zaman gün, sinirlenmiş? dün mü, evvelsi gün mü? Çok Kime? sinirlenmiş. Fatih Ürek'le ilgili bir konuda birisiyle birisine kızmış. Tabii ki Fatih ile ilgili konuda ölünün arkasından konuşulmaması gerektiğini ve aynı zamanda, gerçekten kibar bir üslupla ve kibar bir dille bu konuları bize, anlatan ve izah eden kişiye tabii ki kırıldı. Çünkü Bülent Hanım da Fatih'i evladı gibi severdi. Yani Fatih kötü bir çocuk değildi ve ben Duyduğum Fatih'i doğru. Bülent Hanım'ı Duyduğum doğru. Evet. ama bu Fatih'i tehdit edip yıllar boyu o resmini kullanıp ne gereği vardı? Niye bunu yaptılar ya? Ya o Bu şantaj çocuğa resmi ne niye bunu resmi? yaptınız siz? Ne Çocuk boş resmi o? yere demedi. Bakın bir dakika Bilal abi. Çocuk ne dedi en son röportajında? Ben artık son yıllarım çalışmak istemiyorum. Trafikten sıkıldım, insanlardan sıkıldım, insanların kötülüğünden sıkıldım dedi. Aynen Geçen sene öyle. de bana ona ekmeğinden edenleri, ben isim zikretmiyorum asla. Ona kötülük yapanları, neler neler anlattı. Aklın hayalin durur. Ya Doğru. Fatih dedim bu sen olamazsın ya. Sen bu kadar dedim aciz olamazsın. Ben seni güçlü bir çocuk biliyorum. Nasıl? Ben dedi ağlayarak anlattı bana. Yılbaşından bir gün önce Kıbrıs'ta Harbor'da konuştuk. Hatta akşamına da konserine gittim onun. Geçen sene yılbaşını ben Fatih ile geçirdim. Ama bir enerji olayı vardır. Şudur. Eğer ruh bedenden çıkmak istiyorsa yapılacak bir şey yok. O konuşmaları o ruh söylettirdi. Çünkü o bedenden çıkmak istedi artık. Çünkü bu Şimdi insanların kalleşliğine, kötülüğüne boyun eğmek zorunda kaldı. şunu Bakın bir olay söyleyeyim. anlatıyorum İpek, size. Bilun İpek. Doğmen'in iddiasıyla anlatıyorum. Niye Peki bu anlat. kadın bu adamı tehdit Anlat. etti? Anlat. Bir daha Bilon Domen konusuna Bilun geldi. Doğmen'in evet bu ad bu Nedir? ka Nedir? Fatih'i Anlat. tehdit ettiniz. Niçin? Kim Çıksanıza ortaya. Neden tehdit ettiniz? bir dakika ne olur. Haluk Kunter dedin. Şimdi Bilon Evet, Doğmen. Haluk Kutler adında Bodrum'dan bir beyefendi, Evet. artık beyefendi miydi ben tanımıyorum, bilmiyorum, etmiyorum. Gıya Fatih benim Üre'yi duydum. kim tehdit etti? Haluk Kunter'i değil, Haluk Kunter Fatih Üre'yi tehdit etmiş. Peki nasıl tehdit etmiş? Ne İşte demiş? sen demiş madde kullanıyorsun. Senin resimlerini çektim ben. Ha, Basın Bilun şey, Doğmen'in iddiası bu. Bilun Dohmen'in Evet o söyledi yayında. iddiası. Evet, o iddiayı duydum tabii. Evet. Ondan Fa sonra yıllar boyu ondan Bilun'un anlatmasıyla yıllar boyu para koparmış. Yani ben anlamadım bu olayı. Ben Bilon'u aslında, gerçekten kızarak ve gerçekten de yemin ediyorum bak inan buna hatta bu olayı Bülent Hanım'a da anlattım. O da dedi, "Çabuk bağla şu kızı konuşayım." dedi. Ön yargıyla ve saldırmak üzere aradık biz. Öyle Ama mi? Ne bize öyle oldu? gerçek şeyler Bir anlattı ki dakika. biz şaşırdık. Bülent Ersoy Bülent Doğmen'i ara dedi. Fatih Yüreği nasıl böyle bir şey söylüyor? Ben bunu bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor. Kamuoyunda ilk defa Hayır, hayır, konuşuluyor ben bu. aradım önce. Önce ben aradım. Bir dakika. Önce ben Bülent aradım, Ersoy konuştum. çıldırdı mı? Çok mu kızdı Bülent Ersoy? Kızdı tabii ki. Kızmaz olur mu? Kızdı. Çünkü dedi ki ölünün arkasından konuşulmaz. Sen konuş İpek. Ben kırıcı davranamam. O da evladım gibi dedi. Hatta konuşurken evladım, kızım diye konuştu. Ama ve lakin bu Bodrum'daki bu kişi yıllar öyle anlattı bize. Yıllar boyu tehditle kiralarını, para koparmış, onun paralarını yemiş. Yani bunun şantaj malzemesi Fatih'in küçücük yani küçücük mü artık büyücük mü neyse açığını
tehdit malzemesi, şantaj malzemesi olarak kullanıp yıllar boyu onu sömürmüş. Haluk Kunter'in cevap hakkı var. Haluk Kunter'in yayınımıza bağlanıp beni arayıp ya da İpek Hanım'ı arayıp cevap verme hakkı var. Evet. Bilun Doğmen'in de cevap verme hakkı var. Yayınımıza bağlanmak isteyebilir, katılabilir. Telefonla arayabilir. Efendim? Bilun Dondu diyorlar. biraz Neyi sen dondu? de internet gelip gidiyor. Eee, Hayır. bir dakika. Bir konuş devam et lütfen. Bir sesine bakayım. Bilon Doğmen şu an yayında zaten. Onun da konuşmaya hakkı var. Dolayısıyla tek taraflı olmaz ve aynı zamanda, Haluk Bey de gelip konuşabilir. Bu iddiaya, Bilon'un anlattıkları bir iddia olayına bir şeyler söyleyebilir. Duyumlarımızı söylüyoruz biz ama ve lakin bu hiç hoşnut bir şey değil. Ben duydum duyalı 2 gündür gözüme uyku girmiyor. Demek ki diyorum Fatih böyle bir açığı vardı. Saftirikti çünkü. Açığını kullandı. Yıllar boyu da Fatih'in parasını yedi. Şimdi Ben öyle düşünüyorum. şimdi müsaade et lütfen. Hastane dün Bülent Dohmen'in bu söylemlerinden sonra Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavi gördüğü ve vefat ettiği Bakın hastane birisi yazdı, açıklama özür yaptı. diliyorum alttan. Ben Bir dakika, şahidim bir dakika. diyor. Bunlar oldu diyor. Bir dakika, şimdi bir dakika konuşayım. Bülent Dohmen demişti ki yayında, katıldığı yayında Güllü'nün nasıl kızının kan tahlili, Güllü'nün kan tahlili falan yapıldıysa bu Fatih Ürek'in de alınmadı mı? Yasaklı madde var mı yok mu kanında hastanede yatarken bakılmadı mı filan diye konuştu. Hastane açıklama yaptı. Bizde Kesinlikle tedavi olduğu süre içinde katlanmadı dedi. kanında hiçbir yasaklı madde yoktu. Hiçbir yasaklı madde O da ona bulunmadı. istinaden dedi ki Live Hospital özel bir hastane. 38 milyon para aldılar. Tabii ki kapatıyorlar bu konuyu dedi. Yani, ama bunlar, bu suçlamalar tabii ağır suçlamalar. Ben Çok. ben de başka bir şey duydum bugün. Söyler Fa misin lütfen? Fatih Paylaş. Ürek'in ailesi Bülent Dohmen'i mahkemeye vermek üzere harekete geçmiş. Ona, işte, uyuşturucu kullanıyordu filan falan diye. Bülent Dohmen delili varsa, ispatı varsa mahkemede tabii ki bunları Yani ben anlatır. zaten onun için Bilon'u aramak istedim. Çünkü Evet. dedim yani Bilon'cum ölünün arkasından konuşulmaz. Ne olursa olsun bu adam hayattayken konuşmadın. Entübe oldu konuşmadın. Öldü kara toprağın altına girdi. Şimdi bir konuşacak vakti buldun dedim. Beni işin o bölümü enterese etmiyor. Ben Fatih'e laf söyletemem. Benim çocukluk arkadaşım. Ama ve lakin onu tehdit edenlere ben Fatih'in adına konuşuyorum. Fatih benim arkadaşım. Eğer böyle bir şey varsa Fatih'in açığını yakalayıp yok efendim Fatih bunu yaptı, şunu yaptı. Para sen bunu yaptın, senin resmini çektim. Medyaya vereceğim, topluma seni rezil edeceğim. Fatih topluma mal olmuş ve yüksek gelirli insanların gittikleri yerlerde çıkan bir adam. Yani sen kalkıp da böyle bir şeyle tehdit, şantaj, 2 kiranı ödettirmek için, bir bilmem ne yapabilmek için yapıyorsan tekrar söylüyorum sevgili Haluk Kunter yayınımıza bağlanabilir. Kendini de müdafaa etmek istiyorsa müdafaa edebilir. Aynı zamanda sadece o değil. Haluk Kunter'e destek olan ben biliyorum. Divalardan tutun da starlardan tutun da birkaç tane de tanıdığım var. Onlar da maddi açıdan destekte bulundular. Bunları da kendisi inkar etmesin. Dubai'li o çantacı kadın yıllar boyu Fatih'i kullandı. Yıllar boyu Fatih'e bir şeyler sattı. Belki 1'e 5 sattı öyle diyorlar insanlar. Onu da bilemem. Ama sonuç itibarıyla Fatih Ürek bunları hak etmedi. Bizler ölünün arkasından dua edeceğimize aleyhinde konuşup bir takım bir şeyleri bilsek dahi susmamız gerekiyor. İslamiyet dininde bize yakışan şeyler değil bunlar kötü enerjili durumlar. Ama ben burada Fatih'in adına, Fatih'i müdafaa etmek adına konuşuyorum. O benim çok eski arkadaşım. Ben ona laf söyletemem. Ve ama neden? Şimdi sen kalkıp benim arkadaşımı tehdit ediyorsan bu konuyla ve yıllar boyu da Fatih bunu söylemediği için haklıysa ben bunu gündem haline getiririm. Bugün YouTube'da yarın da televizyonda konuşurum. Bakın tekrar ben buradan Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Bu gençlerimizi uyuşturucuya alıştıran, bu gençlerimize bu uyuşturucu maddeyi veren ve aynı zamanda gene bunları böyle çok böyle normalleştirip de toplum içerisinde yapan yapıştıran insanları gerçekten
Biliyorsanız lütfen etiketleyin ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne lütfen bir mail atın. Önce Emniyet Müdürlüğü'ne, sonra Narkotik Müdürlüğü'ne. Narkotik Şube Müdürlüğü'ne atın. Bunlara test yapsınlar kardeşim. Saçlarından mı alıyorlar, ne yapıyorlarsa alsınlar. Bunlar herkes hep başına geldi. Olanın da olmayanın da. Sizin genç nesili zehirlemeye hakkınız yok. Ben çok sinirliyim, 3 gündür uyuyamıyorum zaten. Belki Dolunay'a da bir iftira atmış olabilirim ama asıl konu buydu. Bütün deliliklerim üstündeydi. Evime gelen misafirlerime kadar gelenleri kovdum. Kovdun, misafir kovulmaz. Sen de Kovdum Allah Bilal aşkına abi. ya. Yani Yapma. üzüldüm, sinirlendim yani. Ne alaka? Sen bir insanın açığını bulduysan iyi günlerinde dostsun da kötü günlerinde onun açığını kullanıp sen nasıl tehdit edebilirsin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani biraz sakin olmakta fayda Duydum, var tabii. beynimden vurulmuşa döndüm. İnan bir vurulmuşa döndüm. Yani şimdi Tekrar söylüyorum. Bunlar Bilindome'nin zaten Seda Akgül'ün programında anlattıkları ve aynı zamanda açıkladıkları. Ama ben de tekrar söylüyorum. Kendisinin de konuşmaya burada tabii ki hakkı var. Çünkü söz hakkı sahibi. Kendisinin aleyhinde bu anlatılan yahut da kendisiyle ilgili yapılmış olan durumların, anlatılmış olan durumların açıklamasını kendi ağzından dinlemek yahut da yine de YouTube'da bu programın altına bir yorumunu beklerdim. ya Fatih Yürek çok iyi bir insandı. Çok iyi kalpliydi. Kimse için kötülük düşünmezdi. Yani tanımasam Bu yakından tamam diyeceğim. arkasından bu başına gelenler, bu dedikodular, bu söylentiler hep onun iyi kalbinden. O biraz ters bir insan olsaydı, biraz da eli ağır bir insan olsaydı. Sonra insanlar hata yapabilirler. Bir insan hata yaptı diye bizim onu gün içerisinde kullanmamız hoş bir şey değil. Şimdi biz iyi Evet, günlerde iyiyiz. Aynı tastan aynı yemeği yiyoruz. Güzel zamanlarımızı paylaşıyoruz. Ama aramıza bir kırgınlık girdi ve yollarımızı ayırdık, küstük. Birbirimizin pisliklerini ortaya atıp deşifre mi etmemiz gerekiyor? Yanlış. Ben buna katılmıyorum. Çok yanlış. Birbirimizi iyi hatırlamamız lazım değil mi? Görüşmeyebiliriz aynen. ama ne olursa olsun iyi günlerin hatırına sineye çekmeliyiz bazı şeyleri. Hepimiz insanız. Ne oldu? Kara toprağın altına girdi Fatih. Bizim de gideceğimiz yer orası zaten. Her Aynen. şey duadan, eee, ne bileyim tevekkül etmekten, bundan geçer. Mesela bugünün Gündem Magazini benim çok umurumda olmadı. Yok işte cenazeye gitmişler de tırnakları uzunmuş da kirpikler takmışlar da saçları fönlüymüş de vesaire filan pişman. Ona bile ben olumlu yaklaştım. Dedim ki hani bir televizyoncu olarak, bir astrolog olarak şöyle bir yorumda bulundum. Neden dedim ya Gülben Ergen'i yok efendim kafasına örtü takmadı diye. Ya belki oradan çıkacak, belki bir çekime gidecek vakti yok saçına topuz yapmış kadın. Hani bunu söyledim o anda. Kötü düşünmek istemedim. Kimseyle ilgili kötü bir yorumda bulunmak istemem. Çünkü enerji olarak bana geri döner. Anlatabiliyor muyum? Kötülükten yana olan bir insan değilim. Hep her zaman pozitif düşündüm. Her zaman iyi insan oldum. Her zaman da iyiliği aşıladım insanlara. Ama sen böyle insanların aleyhinde arkasından konuşup tehdit, şantaj nedir bu ya? Nedir bu? Peki, sevgili İpek, Efendim. şimdi konuşacağımız konulardan biri, Türkiye'den küçük kız çocukları Epstein'in adasına mı götürüldü? Bunu konuşacağız biraz sonra. Türkiye'den hangi kız çocuğu nasıl kaçırıldı ve kaç şehir dolaştırıldı dünya üzerinde? Sonra o kız çocuğuna ne oldu? Bunu da ilk kez duyacaksınız. Biraz sonra konuşacağız. İrem Derici ile sevgilisi Melih Kunukçu bu gece sözleniyorlar. Şu anda Evet, Mövenpik şu anda Oteli'nde. evet Davetli misin? şu anda gazetecilerin karşısında sorularını cevaplandırıyorlar birlikte. Şu anda nerede dedin? Nerede dedin? Nişanlı Tamam, Mövenpik Oteli'nde. Ben, biliyorum. Davetli misin? Geldi mi size de davetiye? geldi, davetiye geldi de gidemem. Zaten gitmedim. Şu anda yayındayım. Neyse düğüne gideriz yani. Nişana gitmek durumunda değiliz. Düğüne Nikaha gideriz. gideriz, düğüne gideriz. Yani nasıl görüyorsun onlar? 1,5-2 yıl, yaklaşık 1,5 yıldır birlikteler ve birbirlerini çok seviyorlar. Böyle bir şeye karar verdiler, hayatlarını birleştirmeye. Nasıl Yani görüyorsun? da ağzında, gelen ilk cümleyi aklında düşünmeden de söyler bazen. Hiçbir zaman da pişmanlık duymaz. Çok böyle erkekvaridir. Dobra bir kızdır kısacası öyle söyleyeyim.
İnşallah ümit ediyorum ki gene pozitif enerjiyle onlara çok büyük bir mutluluk diliyorum. Ama tabii ki bana gelen duyumlar, bana gelip yapılan yorumlarda İrem'in bu evliliği götüremeyeceği, sıkılgan bir ruha sahip olduğu Ama söyler. ya, ama ya lütfen ya. Nereden geldik Maalesef buraya? doğum haritasını açtım ve Evet, doğum haritasına baktım ve doğum evet. haritasında Cem'in, ne kadar duygusal ve o kadar da maalesef bugüne kadar aramış olduğu aşkı bulamadığının sinyallerini orada haritadan aldım. Aldın mı? 11. evinde bir hareket var, 4. evinde bir boşluk var. Yani İrem aslında tam anlamıyla bir ev hanımı olabilir. İşini Ya, bırakmayacak, işinde çok fazla bir yükseliş olmaz ama, eee evliliğe gidiyor mu dedin? Evet, evet. evlenecekler. Evlenecekler diyorsun Evet, ve evlenecekler. peki çocuk görüyor musun? Ben, İrem zaten anne olmak istiyor. Anne olmak için bu evliliği ve aynı zamanda, partnerinin de yani müstakbel eşinin de bir baba adayı ve çok iyi bir baba olacağına kanaat getirdiği için bu evliliğe adım atıyor zaten. Ay, ne güzel şeyler söylüyorsun. Benimle Evet ilgili hiç güzel şeyler söylemedin bugüne ama kadar. söylüyorum Hep kesin başkalarıyla ilgili ne güzel şeyler Bilal söylüyorsun abicim ya. zaten Evet, dedim ya 3-4 gün önce gelen dolunay Aslan burcunda. Sabah da sormadım mı size? Bilal abi nasıl hissediyorsun kendini? İyi misin dedim. Ama ya bomba gibisin ben anlamıyorum seni. ya Hiç evet, falan etkilemiyor. bana gezegen mezegen hep havacıva ya. İyi Bu havacıva arada ya. yayını lütfen paylaşalım. Bakın 560 kişi olduk. Şunu neden 1K yapamıyoruz ya? Demin 700 kişiydik. Ama Sen 700 kişiydik çünkü sen herhâlde bir demin kaosvari bir konuşma yapmam lazım. sen Yani demin Haluk Kunter'e kızarken 700 kişi olduk bir anda. evet, Haluk Kunter'e kızıyorum. Evet. Çünkü neden bunu söyleme gereği duydu? Ben ilk başta, şaşırdım. Hani dedim nasıl böyle bir ithamla karşılaştım Haluk Kunter hakkında. Sonradan anlatılanlara inanamadım. Ya sen nasıl tehdit edersin Fatih'i ya? Bu nasıl bir şey yahu? Mabel Matiz nickli Evet, takipçi abonem, özel o. abonem burada mı? Yok. Dilek Şenyurt burada. Dilek Almanya Frankfurt'tan özel abonem burada ve Caner burada. Caner Tuzcu özel abonem. Nelly Manzano bugün uğramadı galiba çocuklar. Arjantin'den Nelly Manzano uğramadı. Delfina Di Masio Şili'den göremedik Delfina'yı da. Peki, dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek ve lütfen, İpek Canbulat'ın da değerli İpek Canbulat'ın da söylediği gibi beğen yapın, ve Evet, hype lütfen yapın. bakın yayın düştü. Bilal abi konuştun yayın düştü. Yani Olsun, şunu tekrar yapmak istedim. olsun ve abone olarak bizi izlerseniz mutlu oluruz. Abone Evet, bu olmanız arada Mert çok Ramazan dedi önemli. ki, yorumlar yapacağım, lütfen takipte kalın. Afra ile ilgili yorumlar yapacağım, yapmayacağım değil. Hep yayının sonlarına bırakırım onları. Çünkü onlarla ilgili geniş ve kapsamlı konuşurum. Biliyorsunuz niyetimi, amacımı. Ben hep öyle Afracıyım diyorum, kızıyorsunuz bana, neden Mertçi değilsiniz? Yani Afracıyım demek aynı şey, Mertçiyim demek aynı şey. Zaten ikisi ortak nokta. O yüzden dolayı, biraz sakin olun. Bütün açıklamaları yapacağım, merak etmeyin. Ama dediğim gibi yayınımızı tıklayın, biraz yükseltelim yayını. En azından hafta sonuna kadar şöyle bir izleyici kitlemiz bir 30K, 40K'ları bulsun. Çok şükür, Bilsinler, çok şükür. bilsinler gerçekleri halkımız. Buluyoruz, zaman zaman buluyoruz. İzleyicilerimiz sayesinde, sizlerin yayına katılan siz değerli konuklarımız sayesinde. Arkadaşlar Nelly Manzano demin uğradı diyorlar. Peki biz yoğunluktan göremedik. Nelly Manzano'ya biz de buradan hola diyoruz. Tayland Phuket'ten selam diyor Orhan Yıldız Ay 7369. inanmıyorum, çok sevdiğim bir yer. Her sene giderim ama kısmet olmadı bu sene gitmek. Tayland'a da Phuket'e de çok selamlar. Orhan Bey, Mirta merhabalar. Mirta Mirta, hola señor diyor. Hola Mirta. İpek sana da hola diyor. Mirta, Güney Amerika'dan yazıyor bize. Peki, İpek abla seni görünce çok mutlu olurum diyor Banu Kabaş. Teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Ben de sizleri çok seviyorum, çok mutlu oluyorum. Eksik olmayın gerçekten. Sizler buradasınız diye bu yayını yapıyorum. Normal koşullarda biliyorsunuz ben bir astroloğum. Astrolojiyle ilgili ama Türkiye'de ilk ve tek olan Magazin Astro. Hiçbir kanalda siz gördünüz mü? Magazin programı yapılırken bir astrolojiyle ilgili yorum yapılsın. Maalesef o da ilk kez Bilal Özcan.
Yaratıcısı o bu programın. Estağfurullah, estağfurullah. Epstein, Türkiye'den kaçırılan çocukların akıbeti ne oldu? Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı akşam saatlerine doğru soruşturma başlattığını açıkladı. Bu Türkiye'den kaçırılan çocuklarla ilgili yüreklerimize su serpti bu açıklama. Devletimizin bu işin peşinde olması çok güzel bir şey. İnşallah ciddiyetle, büyük bir ciddiyetle araştırmayı tamamlarlar. Biraz sonra bu konuyu İpek Hanım'la konuşacağız ama önce sevgili bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Gülşah'cığım Yok, hoş yok geldin. haber yok. Ufuk Özkan'dan haber var mı dedim. Evet, Ufuk Ufuk Özkan Özkan ameliyata girdi ama sabah ameliyattan ne oldu? Doner bulundu ona. sabah Doner saat bulundu. 7'de ameliyata girdi. 11 saat süreceği söylendi ameliyatın. Ama Bilal abi 18'de sabaha karşı çıkacak diye biliyorum ben. 4-5 on- gibi. 18'de çıkması lazım. Yok sabah 07'de girecekti ameliyata. Hala bir haber yok. İnşallah güzel haberlerini alırız. Karaciğer nakli ameliyatı biliyorsunuz oyuncu Ufuk Özkan. Hastanenin ismini verebilir misin acaba? Hastane bu eski Sağlık Bakanı'nın hastanesi. Medipol Hastanesi. Tipol Hastanesi. Ben şimdi öğrenip sana özelden atacağım yayın bittiğinde. Medipol Hastanesi'nin ana merkezi Mahmut Bey'deki bu Bahçeşehir yolu üzerinde sol tarafta. Biliyorum evet. Evet oradaki Dilek Şenyurt diyor ki annem 76 yaşında vallahi hep dua ediyor Afram için ve tüm sevenler aşıklar için. Evet, Şenyurt'cum, dediğim gibi hep söylüyorum, kızıyorsunuz bana. Yayının sonunda anlatacağım. Bana Instagram'dan da yazıyorsunuz. Belki kırıldınız ama bu yayın sadece Afra ve Mert'ten ibaret değil. Bu yayının yani keşke onlara özel bir yayın yapabilsem ama yapacağım. Bir gün özellikle 2,5-3 saat bunlarla ilgili bir yayın yapacağım ben. Neyi merak ediyorsunuz? Incığını, cıncığını hepsini anlatacağım. Özel yayın sen iste yapalım. Burada yapalım. Burada yapalım. Buradan yapalım. Ne istiyorsan buradan bu ekrandan anlatabilirsin. O özel yayının tarihini de önceden verelim ki Kimler yazıyor? Bak herkes gelsin. Esenyurt yazmış. Çok korkunç sosyal medyada bu dava ile korkunç sapık bir örgüt dünyanın çivisi çıkmış diyor. Evet, bu Epstein dosyasını konuşalım. Bu belgeler Adalet Bakanlığı, Amerika Adalet Bakanlığı'nın kararıyla arkadaşlar Ocak ayı sonunda bütün dünyanın bilgisine görmesi için yayınlandı. 3 milyondan fazla belge var, 2000'den fazla video var ve 180 binde fotoğraf var. Bu belgeler yayınlandıktan sonra da bütün dünya bu belgeleri konuşuyor. Epstein Türkiye'den de kız çocuklarını kaçırıp Karayipler'deki adasında Amerika'nın en zenginlerine ve en ünlülerine sapık olanlara sunan bir iş adamıydı ve vefat etti. O da intihar etti. Şimdi Türkiye'den kaybolan çok sayıda çocuk var. Yurt dışına kaçırıldıkları ve bu Epstein olayında da kullanıldıkları konuşulan. Ne düşünüyorsun sen bu konuda İpek? İçler acısı bir durum. Hiçbir şey söyleyemiyorum bir anne olarak. Şu an empati bile yapmak istemedim. İnanılmaz kötü oldum. Çocukların yaş gruplarını da bilmiyorum. Benim kızım 10 Çocuklar, yaşında ama çocuk gerçekten 14-15, durum. 15, 16, 17 en fazla Tamam çocuk. Bilal abicim. Demek ki bu çocukları kaçırıyorlar. Zengin iş adamlarına sunuyorlar. Doğru mu? Doğru mu? Evet, Peki buna kim dur diyebilir? polis. Amerikan, Bence devlet ve kolluk güçleri buna dur diyebilir. evet, evet. Amerikalılar bu konuda çok geç davrandılar. Çünkü bu adamın işbirliği halinde olduğu, yakın ilişki halinde olduğu siyasiler, Amerika'da çok kuvvetli siyasiler ve iş adamları var. Yani bunun hani Türkiye'den olması Sordular. önemli değil. Çocuklar hepimizin çocukları. Türkmüş, bilmem neymiş. Ben ırkçı biri değilim ama yani Amerika'ymış, Karayipler'miş hiç fark etmez. Çocuk çocuktur. Yazık günah o aileler onlara emek vermişler. O aileler şu anda Türkiye'den müracaat etmediler mi emniyete? Türkiye'deki aileler zaten 20 senedir, 25 senedir bu olaylar ilk başladığından beri, çocukları kaybolduğundan beri Perdeypey 1999 Adapazarı depreminde kaybolan çocukların bir kısmının bu tuzağa düşürüldüğü söyleniyor. Ondan sonra da Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çocukların bu tuzağa düşürüldüğü, kaçırıldığı söyleniyor. Bu Epstein'in uçağının Türkiye'ye 9 kez gelip gittiği ve buradan da çocukları kaçırdığı, sadece kendi uçağıyla değil başka yollarla da
yaptığı söyleniyor. Ve hatta yine bu belgelerde olan bir kayıttan okumak istiyorum size arkadaşlar. Eee, Bu kaçırılan kız çocuklarının ailelerinin avukatlığını üstlenen Catherine Ezel, Epstein'in özel pilotu olan Nadia Marchenko'ya Epstein de deniyor. Epstein asıl Türkçe okunuşu, telaffuzu. Epstein'in birçok ülkeden çocuk kaçırdığını söylerken bu ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı. Özel pilota soru soruyor mahkemede. Epstein'in pilotuna avukat. Avukat Ezel soruları sırasında Türkiye ile ilgili şu tespitlerde bulundu. 15 yaşındaki Jane Doe Kod adlı mağdur için bu Türk kızı Amerikalı İngilizce koyuyor kod adını. E, Mağdur için Jeffrey Epstein ve onun yardımcısı Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar çıkartıldı ve daha sonra Palm Beach, sen Palm Beach'i iyi bilirsin. Tabii ki. New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, San Luis, Avrupa ülkeleri, Karayipler ve Afrika'ya götürüldüğünü biliyor musun diye mahkemede pilota soruyor. Epstein'in pilotuna mağdurların avukatı. Bu aynı zamanda Epstein'in Türkiye'den, Çek Cumhuriyeti'nden, Çekya'dan ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Uluslararası çocuk ticaretinde Epstein'in ortakları arasında Jean-Luc Brunel var mı? Jeffrey Epstein'in bu çocukla ilgili Jane Doe Kod adlı mağduru istismar ettikten sonra soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş adamlarına da pazarladığını biliyor muydunuz diye soruyor özel pilota. Ve bu konular Türkiye'de de meclise taşındı. Daha evvel bu konuda mecliste de araştırma komisyonunun kurulması istenmişti. Fakat reddedildi bu AKP ve MHP'nin oylarıyla. Bu konunun üstü kapatılmıştı daha önce. Fakat şimdi yeniden mecliste de gündeme getirildi ve bu konuyla ilgili meclis araştırması, Türk çocuklarının akıbetlerinin ortaya çıkartılması için meclis araştırması yapılması isteniyor ve esas önemlisi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. İnşallah sayın savcılar sonuna kadar giderler kayıp çocukların İnşallah. akıbeti belli olsun diye. Acı bir tablo. Konuşacak bu konuda o kadar çok detay, o kadar çok ayrıntı var ki ama bizi asıl ilgilendiren çocuklarımızın akıbeti. Sevgili İpek, bu akşam Abi Evet, dizisinin Kenan İmirzalıoğlu Afra'nın dizisi var. 4. bölümü var. Evet. Tamam, Eee 4. bölümü var. Yine aynı konuda tartışacağız herhalde. Onun için tartışmaya pek girmek istemiyorum. Bana da geliyor şeyler. Reytingler yine ne durumda acaba? Bir düşüş Re olduğunu duydum, doğru mu? yo, reytingler iyi. Aynı başladığı seviyede, o civarda da. Ha. Şimdi bu yeni tanıtımda 4. bölümün 2 tane fragmanı var. Onlardan birinde, eee, Doğan karakteri Kenan İmirzalıoğlu Afra Saraçoğlu'nu öpüyor. Yanaktan öpse de öpüyor, yanaktan öpüyor. Bir sevgiyle, özel bir ilgiyle öpüyor. Yani orada abi, baba öpücüğü gibi değil bu. Ama bu bir dizi yani. Sosyete Beğendiği bir yanaktan kadını öpebilir. Hayır, beğendiği bir kad yanaktan öpebilir. Bir Bu bir dakika, bir dizi. dakika, bir dakika. Beğendiği kadını yanaktan erkek nasıl öperse öyle öpüyor. Yani kardeşçe bir öpüşme değil bu. Bunun ilerisinde dudaktan da öpecek demektir burada. Öpmesin ya. Ne hakkı var ya? Allah Allah. Hayır, öyle bir şey olmayacak zaten. He? Olamaz yani. Öpmesin. Ama Afra ne dedi? Öpüşme konusunda ben hiç senaryoya falan müdahale etmedim dedi. Öyle bir şey söylemedim dedi. Evet, dedi, söyledi, Onur evet. Akay'ın haberinin aksine konuştu. Onur da kızdı. Onur da bana dedi ki Bilal abi dedi. Ben o kadar emin bir kaynaktan duydum ki dedi. Afra Saraçoğlu senarist Afra'ya demiş ki böyle böyle yazacağım seninle ilgili demiş. Öpüşme dudak dudağa Doğan karakteriyle Çağla karakteri öpüşecek. Hayır demiş ben istemiyorum. Yapımcıya çıkmış. Ben istemiyorum öyle bir şey demiş. Bunu duydum diyor Onur Akay. Çok sağlam kaynaktan duydum diyor. Afra da bunu yalanladı. Ya şimdi öpüşürse? Hayır, yanağından öptü. Daha fazla ileri bir şey olmayacak. Olmayacak mı? Mert buna izin vermez zaten ya. Heh, Da anlıyor musun Bilal abiciğim? senden O duymak olsa istediğim zaten buydu. baştan olurdu. Mert buna izin verir mi? Mümkün mü böyle bir şey?
Zaten eğer böyle bir şey yaparsa o zaman Mert'le ilişkisinin olmadığının beyanıdır bu. Bak Caner diyor ki öpecek diyor. Gülseren de onlar öpüşmez Bilal Bey diyor. Mümkün Ben değil. Caner'e mi inanayım, Gülseren'e mi inanayım ya? Ben Valla bir şimdi 6. arada isim der ki öpüşmeyecekler. Yok yani. nasıl? Kim öpüşmeyecek? Ya Afra bakın bir şey söyleyeceğim. Yanaktan öpebilir Kenan. Doğru olabilir ama dudaktan öpüşmesini ben Mert'in kabul etmediğini ve Mert bence bu projeye girerken ön yargıyla girdiğini düşünüyorum. Yani ikisi konuştular Afra'yla Mert. Öyle Mert dedi düşünüyorsun. bunları yapma dedi. Yapılsa zaten dizinin ilk başında yapılırdı. Bir fragmanda da görebilirdiniz zaten bu olayı. Ha. Ya Yani olmadığına göre anlamanız lazım yani. ama yanaktan öpüyor. Yanaktan Ama öpüyor. şimdi Afra bunu da da mutlu duyarlar, beni oluyor. Memnun. Bak bir kandırırlar. dakika. Şimdi bak Çağla karakteri, Doğan karakteri onu yanaktan öpüyor fragmanda. Çağla'nın yüzüne bak. Mutlu oluyor yanaktan öpüldüğü için kız. Mutlu oluyor, gülümsüyor Doğan'a. Demek ki dudaktan da öpmek istese yarın. Demek ki Çağla karakteri Doğan karakterine bir ilgi duyuyor içten içe. Sen bana istediğin kadar anlat. Ben gördüğüme inanırım. Gözümle gördüğüme inanırım. Peki Bilal abicim ben de buradayım. Siz de oradasınız. Dizi de orada. Bu akşam da izleyeceğiz. Göreceğiz. Bir de Afra Nuray Çağla'yı Hanım doğru söylüyor bak. Yanak başka bir şey. he, yanak başka bir şey diyorsun. Herhalde. Yanak başka bir şey, dudak başka bir şey. Yani yanaktan ben de herkese sarılıp öperim. O benim gerçek doğal kardeşle de olsa bir sevgimi gösterir. Ama dudak Gösterir. hikayesi bir aslında cinsel objeyi şey yapar, gösterir bize, vurgular. Yani burada bir cinsellikle alakalı bir çağrışım. Sevgi, aşk, seks, cinsellik. Hadi canım sen de öyle şey olur mu ya? Orada Mert Öyle Ramazan Bilal Demir abi. var. Evet Mert öyle. Ramazan Demir diye bir adam var orada yani. Bir oyun da Tamam, tamam bir Mert buna yere kadar. izin vermez zannetmiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Hiç konuşmamız bile bu konuda gerçekten anlamsız yani. Bir de Çağla'yı vuracaklar diye bir bilgi geldi. Sabah gazetesi yazmış. Çağla karakteri yaralanacak, vurulacak diye bir bilgi geldi. Geçen son yayında bir baskın olmuştu konteyner parkına. Ateş açtılar. Çağla da oradaydı. Ama vurulmadı. Yani vurulsa herhalde gösterirlerdi. Acaba kurşun yedi de farkına mı varmadık? Sıyırdı mı? Onu mu söylemek istiyorlar? Bu bölümde görürüz bakalım ne Bilmiyorum, yaşayacak. Döner Başına ne söylesene. gelecek. Döner çok takipte bunları yakından. Caner mi? Caner Çağla'yı vuracaklar. O konuda Ümrancığım engelleme. Çünkü niye biliyor musun? Herkes burada fikrini söylemekle serbest. Zaten burası bir tartışma platformu aynı zamanda. Tabii ki birbirimizi tartışacağız. Hatalarımız varsa konuşacağız, söyleyeceğiz. Beyefendi bizim fikrimize katılmayabilir. Diyor ki bir beyefendinin birisi. ne Ya diyor? o zaman diyor hiçbir dizide diyor kimse kimseyle öpüşmesin. Olur mu öyle şey diyor. Beyefendi de haklı. Diyor Doğru. Ama ben de engellemeyin. bu konuda Tabii haklıyım. tabii, Böyle bir ilişki var ortada. tabii arkadaşlar engellemeyelim ama hakaret eden, Lütfen. küfür Hakaretamiz bir eden şey o konuşmuyoruz. başka. Onun da Evet. fikrine Tabii saygı duymak tabii. zorundayız. Tabii doğru söylüyorsun. Tabii. Yok moderatör arkadaşlar da zaten engellemez. Onlar bilirler işlerini. Eee, peki arkadaşlar o zaman şimdi sen diyorsun ki yani bu dizi giderek inişte olacak diyorsun. Öyle anladım ben. Yani ben Bilal abicim bilmiyorum. Bu diziyi ben çok sevmedim yani ve soruyorum etraftan da araştırıyorum. Bir olasılık hesabıyla çok fazla açıkçası tutulmayacağı kanaatindeyim. Anladım. Yani sen Yalı Çapkını gibi olabilir mi? Olamaz. Mümkün Yok değil. canım zaten çizgi Herhalde. çok Olmaz basit. yani. Peki Mert Ramazan Demir'le ilgili Şubat'ta, Mart'ta filan böyle nasıl pozitif görüyor musun her şeyi? O da yeni bir dizinin setine çıkacak bugün yarın çalışmaya başlayacak. Yani Mert Ramazan Demir'i nasıl görüyorsun? Şimdi Mert, bir defa, Kova burcu olduğu için hareketli, atraksiyonlu, sosyal yönü yüksek. Geçenlerde dedim ki Mert yurt dışına gidecek dedim. Hii, topa tutmuş Instagram beni. Nasıl olur? Yeni proje yapıyor İpek Hanım. Ne yurt dışından bahsediyorsunuz? Biz onu burada görmek istiyoruz. Ama ben size doğum haritasındaki yolları söyledim. Bir astrolog olarak size ne dedim? Dedim ki ben bu çocuğu yurt dışında bir projede, bir imzada, bir isimli bir yerde, bir markalı bir yerde, bir sözleşme ya da bir imza atarken gördüm dedim. Bu onun uzun Dedin. yıllar orada olacağını gösterecek diye bir şey yok ki. Dedin evet onu Evet söyledin. dedim.
Ama yani orada ömür boyu yaşayacak demedim ki ben. Onun işi zaten burada. Ama bir proje olur. Çocukcağız belki bir ne bileyim İngiltere'den bir teklif alır. Bir dizi teklifi bir şey. Olabilir bu Mert. Mert bu. Herkese benzemez. Benzer Mert değişik bir oyuncu. Farklı bir oyuncu. Şimdi herkesle bir tutamıyorum. Aynı kefeye de koyamam ben Mert'i. Benim bir sürü oyuncu arkadaşım var. Yok Tolga Karayel'ler, yok onlar, yok bunlar. Var yani. Ama Mert'in yeri çok başka noktada ve başka yerde. Mert yurt dışına gidecek dedim diye beni topladınız, tüfeklediniz, mahvettiniz beni. Tamam doğrudur evet inşallah burada bir proje imza atar doğru. Yurt dışı inşallah. yapmaz ama öyle bir şey demedim. Yurt dışına gidecek ve bir zaman orada kalacak dedim. Tarkan yapmadı mı aynısını? Yaptı ve O iyi zaman da oldu. Tarkan'la ilgili yorumumda. İyi oldu. Tarkan'a söyledim ben bunu. İyi Yani oldu. gittim o bakın Tarkan'la ortak bir dostumuz vardı. Tarkan benim 1990 yılından çok eski bir dostum söyledim size. Ortak dostumuza dedim ki o dedim gidecek yurt dışına buralarda kalmaz. Mümkün değil. Dedim. Gitti Amerika'daydı tekrar geri döndü. Yuvasını kurdu çocuğu oldu. Ailesini kurdu. Tarkan başka bir boyuta geçti. Yani biraz da bu astroloğun biraz da bu gökyüzünün dillerine pusulu olduğuna bir kanaat getirin. İnanın artık yani. İnanmayanlara da saygı duyuyorum ama işte gökyüzü söyledi. Yahu diyor ki gökyüzü geçenlerde deprem olacak şu bölgede. Ben yayın yapıyorum başka bir platformda. İsmini vermeyeceğim. Diyorum ki şu tarihte deprem olacak, deprem oluyor. Nereden bildiniz? Ben bilmedim kardeşim. Gökyüzü söylüyor zaten. Haritalar var. Bakıyorum oradan görüyorum. Sizin nasıl hayatınızla ilgili yorum yapıyorsam, nasıl sizin burcunuzla ilgili doğum tarihinizi doğum haritanızdan çıkarıyorsam ve yıldıznamenize anne adınızla ve bilgilerinize girip bakıyorsam ben bizim ülkemizin, o günkü durumumuzun, hayatımızın akışıyla alakalı, ülkemizle ilgili ne olacak, ekonomik kriz mi var, yer gök ne durumda, toprakta bir hareket mi var, her şeyi görüyorum. Bakın geçen sene değil, evvelki sene Bilal abi inanmazsın. Manisa tarafından, Ege bölgesinden bütün tarımla uğraşan çiftçiler beni aradı. Danışanlarım benim. Neden? Neden? Çünkü ben o bölgeye hitap eden bir uydu kanalında program yapıyorum. Dedim ki o zaman yıldızname bakıyorum akşam. Gece saat 12 ile 2 arası. İpek Hanım dedi işte bankadan dedi. Ya dedim bakın buradan bütün çiftçilere sesleniyorum. Sakın ola ki bu sene kredi çekip de toprağıma yatırım yapayım demeyin dedim. Buradan selam olsun. Manisa'dan Mehmet Bey'e de bütün samimiyetimle söylüyorum. Kredi çekenlerin hepsi iflas etti. Hala da kredilerini ödüyorlar. Kırağı mı yağdı, çiğ mi yağdı ne Yapma bütün ya. ürünler bütün ektikleri mahvoldu. Mahsuller gitti, sıfırlandı. Yazık ya. Müzümler, pamuklar, incirler hepsi gitti. Yazık. Yazık. Evet. Biraz Yazık. onun için itibar edin gökyüzüne. Astrolojiye itibar edin. Bu kadar insan, bu kadar kanallar, bu kadar astrologları çıkarıyorlarsa, yorum yaptırıyorlarsa elbet vardır bir bildikleri. İpekçiğim çok teşekkür ediyoruz Rica katkıların ediyorum. için. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. İlk defa bu kadar uzun bir yayın olmuş. Sağ ol. Herhalde Cuma günü görüşeceğiz sanıyorum. Doğru Evet. mu? Doğru. Evet. Bilal abicim ben de sizi tebrik ediyorum. Yaklaşık Teşekkür 3 ederim. gün içerisinde korkunç güzel videolarınız vardı. Hepsini Teşekkür ederim. tek tek ettim ve inceledim. Çok böyle güzel dokunuşlarınız, çok doğru. Hiçbir Teşekkür böyle ederim. bir hakaretamiz değil, bir saygı hududu çerçevesi içerisinde. Hep Ben öyle. çok beğeniyorum. Çok Sen de teşekkür öylesin. ederim gerçekten. Ben de bir izleyeni sayılırım bu program formatı haricinde. O yüzden tekrar aynı videoları yapın biz de izleyelim, mutlu olalım. Oldu mu? Sen de öylesin. Bu yayından yarım saat önce dostlar Epstein dosyası ve Türkiye gerçekleriyle ilgili, Türkiye'den kaçırılan çocuklarla ilgili sırf bu konuyu ayırdığım bir video çektim yaklaşık yarım saatlik. Onu da izlemenizi İşte tavsiye ben onu ederim. izledim zaten. Tavsiye ederim. Bu arada Bilal abi adresimi sormuşlar. Ümran ve Caner biliyor adresimi. Onlara ulaşırsınız bana da ulaşabilirsiniz. Zor değil. Zaten buna da gerek yok. Bilal abi beni etiketlerken İpek Astro diye beni Evet. yapıyor, etiketliyor. Aynı zamanda İpek Ünlü Koç diye girebilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Zor değil. Hepinizi böyle Öpüyorum. sevgiyle öpüyorum. Öp. Kucaklıyorum. Gerçekten hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Mutlu olmaya bakın. Fesat insanları, kötü enerjili insanları hayatınızdan uzaklaştırın ve atın. Dolunay dönemi biraz böyle bir atrafilli bir dönem. Ama geçecek. 1-2 gün sabredin. Dediğim gibi güzel dileklerde bulunun. İyi dostlar elde edinin. Kötü insanları, mutsuz insanları hayatınızdan uzaklaştırın.
Hepinizi çok öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça Dostlar, kalın. Esenlikle kalın. Bay bay. iyi akşamlar İpekçim. İyi akşamlar. Dostlar, kapatmadan evvel beğenmeyen arkadaşlar beğen yaparsa çok mutlu olurum. Hype yaparsanız da çok mutlu olurum. Ve yayını abone olarak izlemenizi de rica ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.